Bugünkü videomuzun konusu obezite ameliyatları kansere yol açar mı? Sıklıkla duyduğumuz sorulardan bir tanesi de obezite cerrahisi geçiren hastaların ilerleyen yıllarda bazı tür kanserlere yakalanma riski var mı yok mu diye. Özellikle pankreas kanserine yakalanıyormuş diye hastalarımız bize bunu sıklıkla dile getiriyor. Öncelikle biraz kanserden bahsetmek istiyorum. Kanserin anlamı kontrolsüz çoğalan hücreler anlamına geliyor. Herhangi bir organımızda bir hücre topluluğu eğer kontrolsüz bir şekilde çoğalırsa vücut çoğunlukla bunu eğer immün sistemimiz de doğru düzgün çalışıyorsa bunu baskılıyor ve kanser oluşmadan bunun önlemini alıyor. Ama bazen bu yetersiz oluyor ve bunun tabii ki birçok sebebi var. Genetik faktörler var, çevresel faktörler var, radyasyon var gibi birçok faktör var. Obezite var ve o organda kanser oluşmuş oluyor. Ve kanser oluştuktan sonra birkaç yolla vücudun diğer organlarına yayılabiliyor. Bunlardan bir tanesi kan yolu, bir tanesi lenfatik sistem ve diğeri de komşuluk yoluyla. Ve bu şekilde yayılan kanserler gittiği organlarda da yine kanser hücreleri çoğalıyor ve tedaviye de cevap vermiyorsa veya cevap verse bile bazen tekrarlayabiliyor. İlerleyen dönemlerde de bulunduğu organa göre o organın yetmezliği ve maalesef sonucunda da hayat kaybı meydana gelebiliyor. Şimdi konumuz neydi? Obezite ameliyatları sonrasında kanser riski artıyor mu? Bir kere şunu bilmemiz lazım. Bu kanıtlanmış bir bilgi. Herhangi bir risk faktörü yokken, yani herhangi bir çevresel faktör, genetik faktör, radyasyon gibi herhangi bir risk faktörü yokken bile sadece obezitenin varlığı bazı tür kanserlerin oluşma riskini 2 ila 4 kat arttırmakta. Nedir bu kanser türleri? Meme kanseri, mide kanseri, kalın bağırsak kanseri, böbrek kanseri ve kadınlarda rahim ve yumurtalık kanseri. Yani bu saydığımız kanserlerde obezitenin varlığı tek başına bir risk faktörü ve obezite varsa bu tür kanserlerin oluşum ihtimali normal bir popülasyona göre 2 ila 4 kat artmakta. Obezite cerrahisi sonrası hastalar ilk bir yılda fazla kilolarının ortalama %70 ila 80'ini kaybetmekte. 5. yılın sonunda da bu kilo kaybını %50 ila 60 oranında kalmakta ve günümüzde de obezitenin tedavisinde en etkili yöntem obezite ameliyatı yöntemleridir. Dediğimiz gibi hastalar ameliyat sonrası dönemde fazla kilolarının çok önemli bir kısmını vermekte ve normal kilo veya normalin biraz daha üzerinde kiloya gelmekte ve yapılan çalışmalarda obezite ameliyatı olan kişilerin kansere yakalanma riskinin normal popülasyonla aynı olduğu kanıtlanmış. Özellikle kadınlarda ameliyat sonrası dönemde kanser oluşma riskinin çok ciddi bir şekilde azaldığı kanıtlanmış. Sonuç olarak şöyle toparlayabiliriz. Obezite ameliyatları kişilerin sağlığını tekrardan yerine getirmekte, kilolarını normal seviyeye indirmekte, sosyal anlamda, psikolojik anlamda kişilerin tamamen durumunu normalleştirmekte ve oluşmuş olan ek hastalıkların diyabet gibi, tansiyon gibi, kolesterol gibi veya diğer hastalıkların %70 ila 90 oranında tamamen kaybolmasına sebep olmaktadır. Ve bunun da yanında obezite cerrahisi hastaların kanser oluşumuna sebep olmadığı gibi oluşmuş yüksek riskin, kanser oluşma riskinin normal seviyeye inmesine sebep oluyor. Lütfen sağlık çalışanı olmayan, bu konular hakkında yetkin olmayan, kulaktan dolma bilgilerle yanlış bilgiler aktaran kişilere inanmayın. Lütfen bize kulak verin. Obezite cerrahisi kanser riskini azaltmaktadır.